Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki, sığınırım ben insanların Rabbine, insanların hükümdarına, insanların ilahına, o sinsi vesvesecinin şerrinden, o ki insanların göğüslerine vesveseler fısıldar, gerek cinlerden, gerek insanlardan. Nas Suresi. Cinle evli olan akrabam. Merhaba değerli dinleyicilerim. Mersin'de yaşanmış gerçek bir cin hikayesi. Bir akrabasının cinle evli olduğunu öğrenen Tamer'in cinlere merak sarmasıyla başlayan olayları onun ağzından anlatacağım. İyi dinlemeler. Merhaba, ismim Tamer. Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşıyorum. Eskiden yakın bir akrabamızın bir cinle evli olduğunu öğrenmiştim. Bunu duyduğumdan beri meraklıyımdır cinlere. Cinler hakkında birçok şey biliyorum. Eskiden memleketimde yaşarken dağda eski bir okulda gece vakti düğün yaptıklarına şahit olmuştum. Düğün yaptıkları yerden hızlıca uzaklaşmıştım. Son zamanlarda ise çok fazla araştırıyor, bu konularda çok uğraşıyordum. Bir ay öncesine kadar kabuslar görüyor, geceleri istemsizce uyanıp odamda gölgeli varlıkların yani cinlerin gezdiğini görüyordum. 3 hafta önce ise kabus gördüm ama şu şekildeydi. Kabusumda gözlerimi açtığımda ayağımın ucunda siyah bir varlık vardı. Varlığın yüzünü göremedim ama elleri çok büyüktü. Tırnakları sapsarı ve upuzundu. Boyu ise çok uzun değildi. Yani vücuduna göre elleri çok büyüktü. Sonra kahkaha atarak yanıma geldi. Tam bacağımın dibindeydi. Ayak seslerini duymuyor ama nefes alışlarını duyuyordum. Bir köpek gibi nefes alıp veriyordu. Elindeki asa gibi şeyle kahkaha atarak, Arapça kelimelerle konuşarak bacağıma vurdu. O an uykudan uyandım. Sabah ezanı okunuyordu ama bir gariplik vardı. Bacağıma vurduğu yer ağrıyordu. Sanki gerçekten vurulmuş gibiydi. Lavaboya gittiğimde ise bacağımdaki morluğu fark ettim. Bir sonraki gün ise saat gece 2 sularında evde tek kalıyordum. Ve ne zaman tek kalsam kahkaha sesleri duyuyordum. Evin çevresi incir ağacı doluydu. Her neyse, gece 2 sularında yatmak için ilk başta lavaboya gittim. Besmelesiz girdim ve lavabo ihtiyacımı giderdim. Kafamı kaldırdığımda ise pencere kenarında oturmuş, siyah, 2 yaşlarında bir bebek boyunda, gözleri ateş sarısı bir varlık gördüm. Hemen besmele çekip Nas ve Felak surelerini okumaya başladım. Ben okudukça o varlık çığlık atıyor, sanki kulağımın zarı patlayacak gibi bağırıyordu. Ve sonra gitti. O gün rahat uyumuştum. Sonra yine sesler duyuyor, geceleri uyandığımda ise perde oynuyor, pencereler kapalı olduğu halde bu şekilde oluyordu. En son 3 gün öncesine kadar böyleydi ama 3 gün önce saat 2:30'u geçmişti. Yatağımda uzanıyordum. Birdenbire uyku bastırdı. Telefonu bırakıp uyumaya karar verdim. Tam gözlerimi kapamıştım ki beynim karıncalanmaya başladı. Hareket edemiyordum. Sadece gözlerimi kıpırdatıp içimden konuşabiliyordum. Başucumda kahkaha atan birisi vardı ama sadece gözlerimi kıpırdatabildiğim için görememiştim. Bu durum 5 ila 10 dakika kadar sürdü. Besmele çektim ve hareket etmeye başladım. Yatağımdan hiç kalkmadan geri yattım. Tabii hemen uyuyamamıştım. Aradan 30 dakika filan geçmişti. Sonra yine uyku üstüme çöktü ve tekrar aynısı oldu. Ama bu sefer farklıydı. Daha şiddetli ve o varlığın ellerini görüyordum. Boğazımı sıkıyor gibi nefes alamıyordum. Üstümde aşırı derecede bir yük vardı bu sefer. Odamda başka gölgeler de gördüm. İçimden besmele çekiyor ve bildiğim sureleri okuyordum. En sonunda çığlık atarak gittiler. O gölgeler kaybolmuştu. Odamın kapısıyla lavabonun kapısı karşılıklıydı. Yatağımdan lavabonun kapısı çok rahat görülüyordu. Geceleri simsiyah oluyor, kapı görünmüyordu ama o gece lavabonun kapısını çok rahat görüyordum. Ve aynı pencere kenarındaki bebek şeklindeki varlık da oradaydı. Olayın etkisindendir diyerek kalkmak için hareketlendim. Ben hareket ettiğimde o da kıpırdamaya başladı ve birdenbire kayboldu.
Lavaboya gidip ihtiyacımı giderdim. Lavabonun aynasına baktığımda ise saçları önüne gelmiş bir varlık vardı. Aynadaki görüntüde ise elinde benim kafam vardı. Tam arkamdaydı ama arkamı döndüğümde arkamda bir şey görünmüyordu. Gerçekten de nefesi ensemdeydi ve o gece evden çıkıp gittim. 2 gündür gitmiyorum ama hala uyuyamıyorum. Birkaç hocaya danıştım. İnternetten bulduğum hüddam numaralarına mesajlar yazdım. Lakin hiçbiri inanmadı ve yalancısın diyerek engellediler. Allah kimsenin başına böyle olaylar vermesin. Hamamdaki cinler. Öğrenci yurdunun hamamında alem yapan cinlerle karşılaşan gencin korkunç hikayesi. Farklı versiyonları da olan meşhur anonim bir hikayedir. Türkiye'nin en büyük illerindeki bir erkek öğrenci yurdundaki öğrenciler sabahın ilk ışıklarında hamama gitmişler. Pek çok kişi burada yıkanmış. Üzerinden bir süre geçtikten sonra hamamda kalan son çocuk etrafında kimsenin kalmadığını görmüş. Burada kimse olmadığı halde bile hamamda çok büyük bir gürültü varmış. Yan taraftan gelen gürültünün nedenini merak eden çocuk o tarafa doğru yönelmiş. Gördüğü manzaranın korkunçluğundan dolayı çocuğun resmen aklı başından gitmiş. 8 tane tuhaf adam hamamda kendi aralarında eğleniyorlarmış. Adamların hepsinin de ayakları tersmiş. Çocuk bu manzarayı gördükten sonra çığlıklar içinde oradan ayrılmış. Koşa koşa bulunduğu yerden gitmek isterken ayağı takılarak yere düşmüş. O halini gören 3 kişi çocuğun yanına gelerek ne olduğunu sormuşlar. Çocuk panik haliyle hamamda başına gelen olayları anlatmaya başlamış. Bunun üzerine çocuğun anlattıklarını gülerek dinleyen kişiler de nasıl yani bizim gibi mi diyerek kendi ayaklarını göstermiş. Meğerse çocuğun bir arada bulundukları o kişiler de birer cinliymiş. Çocuk bu olaydan sonra eşyalarını alarak o yurttan ayrılmış. Bir daha da yurdun bulunduğu yere bile yaklaşmamaya özen göstermiş. Cinli Değirmen. Bundan 60 küsür yıl önce Cinli Değirmen isimli bir yerde yaşanmış bir cin düğünü olayının gerçek hikayesi. Olayı yaşayan adamın torunu anlatıyor. Bundan yaklaşık 60 sene kadar önce ninemler köyde yaşarmış. Köyde bir tane cinli değirmen olduğu söylenirmiş. Kimse oraya yaklaşmazmış. Ninemin babası çok cesur ve yürekli bir adammış ve Allah'tan başka kimseden de korkmazmış. Herkes bu cinli değirmenden korkarmış ama o değirmende cin falan olmadığını, inanmadığını söylermiş. Bir gün ispatlamak için ben bu gece gidip o değirmende yatacağım demiş ve değirmenin yolunu tutmuş. Geceye kadar beklemiş. Gelen giden yokmuş. Kafasını taşa indirmiş ve uykuya dalmış. Aradan 5-10 dakika geçmeden bir davul zurna sesiyle uyanmış ve gözünü açmış ki etrafında bir sürü yüzlerce cin ve düğün yapıyorlarmış. Adamın uyandığını görünce bak sen dilindeki o kelimeyi söylemezsen sana bir zarar vermeyiz ve sen de düğünümüze katılırsın demişler. Tamam demiş. Sofra indirmişler. Adam bir bakmış ki köyden kiminin tabağını, kiminin kaşık çatalını, bir sürü eşyayı çalmışlar. Adam bir bakmış gelin olan cinin üzerinde de köyde yeni gelin olan bir kızın gelinliği varmış. Adam daha sonra düşünmüş. Şimdi ben sabah olduğunda köydekileri bunu anlatsam inanmazlar. Ben en iyisi sigaramla bu gelinliğin türüne hafif bastırayım inansınlar demiş ve yapmış. Cinler bu adamı sofranın en başına da oturtmuşlar. Adam tam yemeği ağzına koyacakken Bismillahirrahmanirrahim demiş ve cinlerin hepsi ortadan kaybolmuş. Sabah olunca adam köydekilere durumu anlatmış. İnanmamışlar tabii ki. Gidin falanca gelinin sandıktaki gelinliğine bakın demişler. Gelinliği bulup çıkarmışlar ve gerçekten de türünde sigara izi bulunuyormuş. Değerli dinleyicilerim, 3 birbirinden ürkütücü kısa korku hikayesi de burada son buldu. Sizler bu hikayeler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Bir başka korku hikayelerinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.